Masai Mara'daki son safarime çıkıyordum. Burada geçirdiğim uzun zamanda hayatım boyunca asla unutamayacağım inanılmaz anlara tanık oldum. Fakat şunu da biliyordum ki buraya bir amaç uğruna gelmiştim. Ve yolculuk asıl şimdi başlıyordu. Masai Mara'daki son safari günüm. Buradaki yerel halk, vahşi doğa, buranın kültürü, doğanın kusursuzluğu bana birçok şey öğretmişti ve inanılmaz deneyimler yaşatmıştı. Bunları ömrüm boyunca unutacağımı zannetmiyorum. Son safari günümde doğanın bizim için ne gibi sürprizler hazırladığını merak ediyordum. Çok güzel bir ağaç değil mi? Evet. Bakar mısın? Harika. Buna buralarda leopar ağacı diyorlar. Rengi ve kabuğu leoparın derisine benziyor. Fark ettin değil mi? Leoparlar da çoğu zaman avlarını bu ağacın üstüne sürüklemeyi severler. Ağaca çıkarken leoparı engelleyecek bir çıkıntı, diken gibi hiçbir şey yoktur. İşte bunlar yüzünden bu ağaca leopar ağacı adı verilmiş. Bak ne diyorum, bu sefer istersen kendimizi doğaya bırakalım. Bırakalım. Bakalım neler olacak. Evet. Bence harika olacak. Karşımıza bakalım neler çıkacak. Eğer istersen timsahları arama şansımız da var. Olur. Nehir kenarında bir sürü timsahı bulabiliriz diye düşünüyorum. Harika. Bu arada biliyorsun ki leopar görmeye asla hayır demem. Burada da impalalar var. Normalde impalalar kendilerini iki ana gruba ayırırlar. İlk grupta damızlık hayvanlar, çok sayıda dişi ve bir baskın erkeğimiz var. İkinci impala grubumuzda ise anne ve genç erkekleri görüyoruz. İşte bu öyle bir sürü. Birçok genç erkekten oluşan bir grup var. İleride daha kalabalık bir şekilde karşımıza çıkabilirler. Gidip bakmak gerekiyor. Evet. Hadi gidelim. Gidelim. Harika.
Her geçen dakika burada geçirdiğim keyifli anları düşünürken buluyorum kendimi. Bu muazzam coğrafyaya veda etmek oldukça zor olacak. Uzaklarda daha önce sayısal olarak bu denli kalabalık göremediğimiz bir fil sürüsüne rastladık. Patrick, yanlarına gitmemizin çok da güvenli olmayacağını söyleyince aklıma drone'umuzu çalıştırmak geldi. Fillere doğru yaklaşırken çalılıklar içinde bir de dişi aslan olduğunu fark ettim. Yaklaşmakta olan bir öküz başlı antilop sürüsünü takip ediyordu. Oldukça ilginç şeyler görebiliriz. Bakalım neler olacak. İşte filler buradalar. Vay canına. Evet oradalar. Aynen. Filler orada bak ve dişi aslan fillere yaklaşırsa onu da burada göreceğiz. Evet. Vay canına. Neler olacağını izlemek çok ilginç olacak. Filler aslandan dolayı biraz gerilmiş olabilir. Ve aslan da onlara doğrudan yaklaşmaya korkacaktır. Bu onun için çok tehlikeli olur. İşte görüyor musun? Aslan fil sürüsüyle arasındaki mesafeyi korumaya çalışıyor. Tehlikenin farkında. Filler burada. Evet, Aslan da buradan Evet. geliyor olacak sanırım. Evet, sanırım bu da aslan. kesinlikle. Çok büyük bir ihtimalle onu takip eden başka aslanlar da olacaktır. Ama bu mesafeden şimdilik sadece bir tane görebildik. Belki daha da içlerine sızabilecek kadar şanslı olabilirler. Umarım. Sanırım bu noktadan fillere doğru gideceğiz ve onların yakınına ulaştığımızda orada şu öküz başlı antilopları izleyen dişi aslanı çok daha yakından görmüş olacağız. Vay canına. Evet. Hoş geldin. Selam. Tamamdır. Harikaydı. Gerçekten harikaydı. Hadi çocuklar. Gidip aslan nasıl avlanıyor görmeye çalışalım. Evet evet. Süper fikir. Dişi aslan fillerle deve kuşlarının arasından geçiyor. Evet. O da bu tarafa doğru geliyor. Sanırım ortalık fena karışacak. Ben drone'la filleri incelerken bir anda inanılmaz bir olay gerçekleşti. Aniden sesler duyduk. Ne olduğunu merak ettik. Ve fark ettik ki bölgede dişi bir aslan uzun otların arasına saklanmış. Avına doğru yaklaşmış ve harekete geçmişti. O sesleri ve o durumu fark edince apar topar toplandık. Hemen arabamıza atladık ve sesin olduğu bölgeye doğru harekete geçtik. O kadar ilginç ve garip bir andı ki. Bu dişi aslan ağzındaki avıyla gözlerimin içine bakıyordu. Hepimiz adrenalin doluyduk. Çünkü böylesi zamanlarda ne olacağını, o hayvanın can havliyle ya da içgüdüsel olarak ne yapabileceğini kestirmek gerçekten çok zor. Tek yaptığım sessiz bir şekilde onun çok da fazla dikkatini dağıtmadan bu anları ölümsüzleştirmeye çalışmaktı. Ancak şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki son safaride gerçekten de oldukça büyüleyici kareler yakalamayı başarmıştım. Etrafın güvenli olup olmadığını kontrol ediyor.
Antilopun tüm yumuşak bölümlerini yemeye başlayacak. İşte bu sebeple peşinden gidiyor ve oradaki etin büyük cazibesine takılı kalıyorlar. Hava iyice kararmaya başladığında ayrılık vakti de gelip çatmıştı. Bu uzun çalılıklarda gördüğümüz dehşet dolu anların ardından dişi aslana veda edip oradan ayrılıyorduk. Hoşça kal dişi aslan. Tüm güzellikler seninle olsun. Her şey için teşekkürler, harikaydı. Dişi aslanı fotoğraflamak için orada olması gerekenden fazla kalmıştık. Ve bu durum dönüş yolunda başımızı bayağı ağrıttı. Zifiri karanlıkta Masai Mara gibi oldukça tehlikeli bir yerde yolda olmak hiç ama hiç de güvenli değildi. Bunun üzerine bir de dönüş yolumuzu kaybedince işler iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. 15 dakikaya kadar kampta oluruz diye umuyorum. 15 dakika mı? Evet. Hala 15 dakika Evet. mı? Bizi aramak için yola çıkmışlar bile. O yüzden lütfen gönlünü ferah tut Altan. Endişe edecek bir şey yok. İşte söylediğim gibi. Evine hoş geldin. Teşekkürler. Kampımız olduğunu emin misin? Emin miyim? Tabii ki eminim. Bana her konuda güvenebilirsin. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Tabii bizi arayanların ne kadar başarılı bir safari yaptığımızdan hiçbir şekilde haberleri yok. Merhaba. 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 Kampa dönünce ayrılık vaktinin geldiğinde anlamıştım. Uzun bir süre orada kaldım ve o insanlarla beraber vakit geçirdim. Sonuçta o kampın yürüyebilmesi için birçok insan çalışıyordu ve o insanlarla her gün iletişim halindeydim. Onlardan her gün bir şey öğreniyordum ve onlardan ayrılmanın kolay olmayacağını biliyordum benim için. Ama en azından orada güzel dostlarımın olduğunu, iyi dostlarımın olduğunu, onların buraya gelirlerse burada bir dostlarının olduğunu söyleyerek ayrılacak olmak benim için bir nebze de olsa rahatlatıcıydı. Mükemmel bir deneyim yaşamıştım. Ve beni akşam aslında bekleyen sürprize de epey şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Altan, Evet. bu pasta Hı hı. ekip olarak bizden sana. Çok naziksiniz. Burada uzun bir süre kaldığınız için bir minnet göstergesi. Çok nadir olarak burada uzun süreli bir misafir ağırlarız. Ama bu pastanın üzerinde Kuaheri Tena yazıyor.
Hoşça kal ve görüşmek üzere demek. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Her şey müthişti. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar harikaydınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim her şey için. Her şey harikaydı. Umarım yakında görüşürüz. Belki de önümüzdeki yıl. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere dostlar. Sizleri asla unutmayacağım. Tekrar görüşmek üzere. Yolculuğum sona ermişti ama beni yeni bir serüven bekliyordu. O da serginin hazırlanması için fotoğrafların elenmesi kısmı. Bunun hiç kolay olmayacağının farkındaydım. Fotoğraf çekmenin öyle bir durumu var maalesef. Her fotoğraf sizin için özel oluyor. Her fotoğrafın bir anısı oluyor ve hiçbir fotoğraftan kopmak istemiyorsunuz. Ve bu sürecin beni zorlayacağının farkındaydım aslında. Öyle de oldu. Günlerce uykusuz kalmak zorunda kaldım. Ya da sabah uyandığımda bir fotoğrafı düşünürken buldum. Başka bir açıdan yakalamış mıydım? Ya da o gün ne yaşamıştım? Hangi açısı doğruydu? Ama süreçte sağ olsun sevgili dostlarım destek oldular bana. Onların fikirlerini aldım ve dışarıdan gözlerin destekleriyle bir şekilde sayıyı azaltıp belli bir noktaya kadar getirdim. Ama işim yine de hiç kolay değildi. En son aşamaya geldiğimde profesyonellerin de desteğine ihtiyaç duydum ve onların da desteğiyle serginin hazırlanması için güzel bir sürece girmiş olduk ve sayıyı istediğimiz noktaya getirip sergiyi gerçekleştirdik.
Konuklar yavaş yavaş yerlerini alırken, ilk kişisel sergim olan Sen de Tanık Ol isimli çalışmam hakkında ne düşünecekler acaba diye merak içindeydim. Umarım yola çıkarken hayalini kurduğumuz her şeye değer. Afrika'daki dostlarım için bir nebze de olsun bir şeyler yapabilmek, onların hayatlarına dokunabilmek bizim için fazlasıyla yeter de artar bile. Pardon, biraz vaktinizi rica edeceğim. Küçük bir konuşma yapayım hem size teşekkür etmek için hem de kısaca hikayenin serüveninden bahsetmek için aslında. Ben 5-6 yıl önce Afrika'ya turist olarak gidip safari fotoğrafları çekmiştim ve orada bir durumdan çok etkilendim ve sonra o topraklar için ne yapabilirim diye hayal kurmaya başladım. Etkilendiğim noktada şuydu, Afrika halkının %53'ü en temel ihtiyaç olan suya ulaşamıyorlar. Ve her 10 çocuktan 3 tanesi kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor Afrika'da. İstatistiklere göre de dünyada 2030 yılından itibaren çok ciddi bir su sıkıntısı baş gösterecek ve hepimiz aslında bunun bir parçası haline geleceğiz. Dünya bu duruma doğru ilerlerken Afrika'daki insanların bu suya ulaşamıyor olmaları durumu onlar için bir şey yapabilme arzusuna itti beni ve böyle bir proje gerçekleşti. Bu projenin karşılığında olacak ve eserlerin gideceği yer Afrika'da sürdürülebilir su kaynakları açılması konusunda destek olarak gidiyor. İdea Universal Derneği ile birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz ve orada su kuyuları açarak en azından dokunabildiğimiz kadar temiz su ve ulaşabildiğimiz kadar fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bir amacı buyken aslında bir amacı da belki bireysel olarak bizlerde farkındalık yaratmak ve temiz su kaynaklarımızı biraz daha koruyarak aslında kendi çocuklarımız için daha iyi bir gelecek bırakmaya çalışmak. Buraya gelip hayalime ortak olduğunuz ve oraya destek olmak için elinizden geleni yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben hayali tek başına kurmuştum ama bu kadar kalabalık insan topluluğuyla şu anda aynı hayal için burada olmak çok heyecan verici benim için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Aslında bu seyahat bana onu öğretti. Nasıl doğadaki o mucizevi birbirine bağlılık, nasıl ki o muhteşem varoluş diyorsak aslında insanlar da birbirine bir şekilde bağlılar ve bireysel bir hareketin ya da bireysel bir hareketlenmenin toplumu etkilemeyeceği düşüncesinden uzaklaşmamız gerektiğini öğrendim. Yapacağımız bireysel bir hareket
toplumda bir kelebek etkisi yaratıp farklı farkındalıklar uyandırıp herkesi etkileyebilir ve bu etki dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirebilir. Ben bireysel olarak hiçbir şey yapamam. Ben bireysel olarak ne yapabilirim ki diye düşünmek yerine kafamızdaki küçük projelere dahi zaman ayırsak belki birilerinin hayatına dokunup belki sadece yeni bir aydınlanma yaratıp yaşamda, doğada, evrende biraz daha iyi bir şeylerin olması için ön ayak olabiliriz. Ben bu proje sayesinde bireysel bir uyanışın toplumsal bir farkındalığı tetikleyebileceğine inandım ve tanık oldum. Duyarsız kalma, sen de tanık ol.